Teşkilat dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Teşkilat dizisini sevenler aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmasın. Teşkilat dizisi yeni bölümde Hilal'in kendini vurulmaya razı etmesiyle başlayan fırtına, teşkilatın iç dünyasında derin izler bırakacak bir dönemin kapısını aralıyor. Altay'ın tetiğe bastığı an sadece bir kurşunun değil, vicdanın, sadakatin ve görev bilincinin çatıştığı bir dönüm noktası haline geliyor. Hilal bu fedakarlığıyla Altay'ı bir anlamda korurken aynı zamanda onu kendi vicdanıyla baş başa bırakıyor. Altay bu olaydan sonra artık sadece bir ajan değil, duygularını bastırmaya çalışan bir savaşçı haline gelecek. Hilal'in durumu ise ekibin içinde hem duygusal hem de stratejik olarak büyük bir boşluk yaratacak. Herkes bu olayın nedenini farklı yorumlayacak, ancak gerçek sadece Altay ve Hilal arasında kalacak. Korkut'un Dizdar'la girdiği mücadele ise yeni bölümde giderek büyüyecek bir savaşın ilk adımı olacak. Korkut, bu kez sadece fiziksel bir mücadeleye değil, aynı zamanda psikolojik bir hesaplaşmaya da girecek. Dizdar'ın planlarının ardında daha büyük bir gücün olduğunu fark etmesi, teşkilatın karşısındaki düşmanın sandıklarından çok daha organize bir yapı olduğunu ortaya çıkaracak. Korkut, geçmişte yaptığı hataları telafi etmek isterken kendini hiç beklemediği bir oyunun tam ortasında bulacak. Bu durum, onun karakterinde derin bir değişimin habercisi olacak. Bahar'ın hikayesi ise duygusal anlamda bölümün en ağır yükünü taşıyacak. Geçmişten gelen sırların yavaş yavaş açığa çıkması, Bahar'ı hem kendisiyle hem de çevresindekilerle yüzleşmeye zorlayacak. Onun sakladığı gerçekler sadece kendi hayatını değil, belki de tüm ekibin geleceğini etkileyecek, Bahar artık kaçamayacağını anlayacak ve geçmişle hesaplaşmanın vakti geldiğini kabullenecek. Bu yüzleşme, Bahar karakterini tamamen farklı bir noktaya taşıyacak, onu daha karanlık ama bir o kadar da güçlü bir hale getirecek. Ekip tarafında ise el yazması meselesi büyüyerek devam edecek. Bu belge sadece tarihi bir sır değil, aynı zamanda ülkenin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı bir bilgi kaynağı olacak. Rutkay'ın bu belgeye neden bu kadar önem verdiği yeni bölümde yavaş yavaş açığa çıkacak. El yazmasının ardındaki gizem sadece bir bilgi değil, belki de uluslararası bir pazarlık konusu haline gelecek. Teşkilat ekibi bu belgeyi ele geçirmek için büyük bir operasyon hazırlığına girecek. Ancak her adımda karşılarına çıkan engeller, içeriden biri tarafından yönlendirilen sızıntının izlerini gösterecek. Bu durum, ekibin içinde bir ihanet şüphesi doğuracak ve güven duygusunu sarsacak. Altay, Hilal'in vurulmasından sonra hem operasyonu yürütmek hem de içsel çatışmasıyla başa çıkmak zorunda kalacak. Her adımda Hilal'in sözleri kulağında yankılanacak, her tehlikede onun fedakarlığını hatırlayacak. Altay'ın bu psikolojik gerginliği onu daha dikkatli ama aynı zamanda daha tehlikeli biri haline getirecek. Rutkay'a her adımda yaklaşırken deşifre olma tehlikesi giderek büyüyecek. Ancak Altay artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Görevi tamamlamak onun için sadece bir görev değil, Hilal'in uğruna yaptığı fedakarlığın karşılığı olacaktır. Yeni bölümde sahneler hem aksiyon hem de duygusal anlamda yoğun geçecek. Hilal'in yaralı haliyle hayatta kalıp kalamayacağı büyük bir belirsizlik yaratırken, Altay'ın soğukkanlılığını korumaya çalışması izleyiciyi derinden etkileyecek. Bahar'ın geçmişine dair yeni detayların gün yüzüne çıkmasıyla birlikte onun hikayesi de merkeze taşınacak. Korkut'un Dizdar'la yüzleşmesi, iki taraf arasındaki güç savaşını daha da keskinleştirecek. El yazmasının peşinde yaşanan mücadele, dizinin geleceğini şekillendirecek kadar büyük bir olayın habercisi olacak. Son sahnelere doğru her karakterin kendi kaderiyle yüzleştiği anlar öne çıkacak.
Hilal'in hayatta kalma mücadelesi, Altay'ın içsel hesaplaşması, Korkut'un intikam arzusu ve Bahar'ın geçmişiyle yüzleşmesi birbirine paralel ilerleyecek. Her şey büyük bir operasyonun ortasında birleşecek. Patlayan bir bombanın, bir sızıntının ya da beklenmedik bir ihaneti ortaya çıkaran bir anın diziyi bambaşka bir yöne taşıması olası. Teşkilatın 152. bölümü hem duygusal hem de stratejik anlamda bir kırılma noktası olacak. Artık hiç kimse eskisi gibi olmayacak. Çünkü bu defa savaş sadece düşmanla değil, kendi içlerindeki karanlıkla da verilecek. Hilal'in Altay'dan kendisini vurmasını istemesiyle başlayan bu dramatik süreç, gelecek bölümde duygusal bir sarsıntının ve stratejik bir değişimin merkezine dönüşecek. Altay'ın o tetiğe basarken yaşadığı içsel yıkım, onun karakterinde derin bir dönüşüm yaratacak. Artık sadece bir görev adamı değil, duygularıyla hesaplaşan bir insan haline gelecek. Hilal'in bu fedakarlığı dışarıdan soğukkanlı bir plan gibi görünse de, aslında onun içinde sakladığı duyguların bir yansıması olacak. Yeni bölümde Hilal'in vurulmasının ardından hem ekipte hem de Altay'da büyük bir kırılma yaşanacak. Herkes Altay'a şüpheyle bakacak, onun bu kararı neden aldığı sorgulanacak. Ancak gerçek sadece ikisinin arasında kalacak, bu sır ikisini birbirine bağlayan görünmez bir bağ haline gelecek. Korkut'un Dizdar'la olan mücadelesi, gelecek bölümde çok daha karmaşık bir hal alacak. Artık yalnızca silahların değil, bilginin de savaşı başlayacak. Dizdar, oyununu derinleştirdikçe Korkut'un içgüdüleri devreye girecek ve ikisi arasındaki rekabet, dost ile düşman arasındaki çizgiyi tamamen silecek. Korkut hem kendi güvenliği hem de ekibin geleceği için büyük bir risk alacak. Ancak bu riskin arkasında geçmişten gelen bir borcun izleri olacak. Belki de Korkut bu kez sadece bir düşmanı değil, kendi geçmişini de alt etmeye çalışacak. Bahar'ın hikayesi gelecek bölümde daha karanlık bir tona bürünecek. Yıllardır bastırdığı sırların birer birer ortaya çıkması, onun iç dünyasını alt üst edecek. Kaçtığı geçmiş artık onu bırakmayacak. Bahar, sakladığı gerçeklerin sadece kendi kaderini değil, Altay ve Hilal'in yürüttüğü operasyonu da tehlikeye atabileceğini fark edecek. Bu farkındalık onu büyük bir ikilemde bırakacak. Gerçeği açıklarsa birçok şey yıkılacak, susarsa daha büyük bir felaketin kapısı aralanacak.